Dünya harp tarihinin dronlarla gerçekleştirilen en karmaşık ve belki de en stratejik saldırılarından birine şahit olduk. Ukrayna, Web adını verdiği ve sadece 150 dronla gerçekleştirdiği özel operasyonla Rusya'nın vurucu gücünde ve derin darbe kabiliyetinde büyük bir yara açtı. Henüz sis perdesi tam olarak aralanmasa da hazırlanışı açısından son derece karmaşık olan bu olay, Rusya adına aynı zamanda çok ciddi bir istihbarat zafiyeti anlamına geliyor. Ukrayna'nın planlamak 1 yıl, 6 ay, 9 gün sürdü dediği, hepsi birbirinden değerli bazı Rus savaş uçaklarının vurulduğu ve sonuçlarının ne olacağına dair kimsenin net bir şey söylemediği tarihin en ilginç saldırılarından birinin detaylarına birlikte bakalım. Aslında dünya için sıradan bir pazar günüydü. Büyük çoğunluğun tatilde olduğu bu günde dünya siyasetini yakından takip edenler için en önemli gündem maddelerinden biri yaklaşık 24 saat sonra Türkiye'de başlayacak Rusya-Ukrayna görüşmesiydi. Ne de olsa Amerikan Başkanı Trump, sabrım taşmak üzere demişti ve 2 hafta içerisinde Putin'in neye karar vereceğini görmüş olacağız cümlesini kurmuştu. Ayrıca kısa bir süre önce Rus ve Ukrayna heyetleri yine İstanbul'da bir araya gelmiş ve istenildiği gibi geçmese de en azından bir sıcak temas hattı kurulmuştu. Eğer Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak ateşkes görüşmelerinde iki tarafta belirli bir noktaya kadar fedakarlık yaparsa, herkesin merakla beklediği ateşkes başlayabilir ve kalıcı barış görüşmelerinin fitili yanabilirdi. Sıradan bir pazarı son yılların en hareketli gününe çevirecek olaylar Telegram'a düşen bazı mesajlarla başladı. Buna göre Ukrayna tarafı Rusya'nın farklı noktalarına insansız hava araçlarıyla saldırıyordu. Bazı haber kanallarında paylaşılan bu bilgiler ilk başta pek de kimsenin dikkatini çekmedi. Zaten iki ülkede uzun süredir benzer yöntemlerle rakibinin bileğini bükmeye çalışıyordu. Ancak kısa süre sonra bölgeden daha fazla video gelmeye başladı. Rusya'nın ağır bombardıman uçakları olan ve son derece stratejik platformlar olarak öne çıkan Tu-95, Tu-22 ve askeri nakliye uçağı An-26 bulundukları askeri üste deyim yerindeyse cayır cayır yanıyordu. Bilgilerle birlikte farklı açıdan görüntüler gelmeye devam etti. Ukrayna dronları elleriyle koymuş gibi buldukları Rus uçaklarının üzerine yağmur gibi yağıyordu. Peki nasıl olmuştu da Ukrayna Rusya'nın burnunun dibine kadar bu dronları getirebilmişti? Ve Rusya böylesine önemli bir askeri üssünü neden koruyamamıştı? Bunlar akla ilk gelen ve olayı anlamaya dair en basit sorulardı. Ancak meselenin derinlerine indikçe hem yeni sorular hem de ilginç cevaplar bizi bekliyordu. Saldırı gününe döneceğiz. Ama önce takvimi biraz geriye saralım ve Rusya-Ukrayna savaşının ilk dönemlerine gidelim. Aslında o günlerde kimse Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin bir varlık gösterebilmesini beklemiyordu. Karşılarındaki ülke Rusya'ydı ve hem tarih kitapları hem de eldeki askeri raporlar dünyanın en iyi ikinci ordusuna sahip olduklarını yazıyordu. Her biri kendi başına bir video konusu olabilecek Rus uçaklarına karşı Ukrayna'nın elinde uzun zamandır ihmal ettikleri Su-27 ve MiG-29'lar vardı. Yer saldırı görevleri için Su-25 taarruz uçakları ve Su-24 taktik bombardıman uçakları kullanılıyordu. Sayıca yetersiz bu araçlar modern Rus uçaklarına karşı koymak zorundaydı. Ukrayna elinde az sayıda uçağa rağmen başarılı bir savunma yaparak Rusya'nın hava üstünlüğünü ele geçirmesine izin vermedi. Rus Hava Kuvvetleri harp sahasının en önemli olmazsa olmazlarından biri görülen hava köprüsünü bir türlü kuramadı. Bunu yapmak için harekete geçtikleri her an neredeyse bir uçak kaybettiler. Bu durum Moskova'yı taktik değiştirmeye itti. Uzun menzilli havacılık komutanlığı elini taşın altına koymalıydı. Ki bahsettiğimiz bu yapı Rusya'nın stratejik bombardıman uçaklarıyla donatılmıştı. Bu uçaklar Rus nükleer üçlemesinin bir parçasıydı ve nükleer silahlarla anılıyordu. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte yeni bir role bürünmüşlerdi. Uzun menzilden seyir füzelerini ateşleyeceklerdi. Bu konsepti belirledikten sonra işlerin beklenenden iyi gittiğini gördüler. Rus stratejik bombardıman uçakları Ukrayna hava sahasına girmelerine gerek kalmadan çok sayıda seyir füzesini ateşliyordu. Bir süre sonra denkleme Rus kamikaze insansız hava araçları da dahil olmuştu. Böylece Putin yönetimi Ukrayna'da istediği noktaları çok güçlü bir şekilde vurabilmeye başladı. Sahadaki bu dönüşüm Ukrayna adına da bazı değişiklikleri zorunlu kıldı. Rus uzun menzilli havacılık tümenleri Ukrayna istihbaratı için en öncelikli hedefler arasına yükseldi. Ama ortada ciddi bir sorun vardı. Ruslar
Ruslar bu uçakları dağınık bir şekilde konuşlandırmakla kalmamış, aynı zamanda cephe hattından bir hayli uzağa çekmişlerdi. Bu uçaklar Sovyetler Birliği ile Amerika arasındaki nükleer dehşet dengesinin bir parçasıydı. Bu nedenle ülkenin en doğusundaki ve en batısındaki şehirlere dağıtılmıştı. Olenya hava üssü Finlandiya sınırları yakınlarındaki Murmansk'ta bulunuyordu. Ukrayinka üssü ise Amur bölgesindeki Belogorsk'ta bulunuyordu. Engels üssü Saratov'daydı. Şaykovka hava üssü ise Kaluga yakınlarındaydı. Solski 2 hava üssü Novgorod'da kurulmuştu. Her birinin arasında yüzlerce kilometre vardı. Ukrayna savaşın başlarında elindeki az sayıda füzeyle buraları çalışmış ancak başarılı olamamıştı. Üslerden bahsettik. Burada bulunan stratejik uçaklar için de kısa bir parantez açalım ve sonra tarihin en büyük drone saldırılarından biri kabul edilen o malum olaya dönelim. Rusya'nın elindeki stratejik bombardıman uçakları listemizde ilk sırayı emektar Tu-95 alıyor. Ayı lakabıyla bilinen bu platform, Soğuk Savaş'ın ikonik bombardıman uçaklarından biri kabul ediliyor. İlk uçuşunu yaptığı 1952 yılından bu yana birbirine ters yönde dönen pervaneleri ve turboprop motorlarıyla hatırlanıyor. Tu-95 bombardıman uçakları 15 tona yakın bomba taşıyabiliyor. Elbette Tu-95 bombardıman uçakları günümüzde bomba taşımak için kullanılmıyor. Kh-22, Kh-55 ve Kh-101 seyir füzelerini ateşleyebiliyor. Örneğin 8 adet Kh-101 seyir füzesi Kocaeli'nin kanat altındaki silah istasyonlarında taşınıyor. Rus Hava Kuvvetleri'nin envanterinde 55 adet Tu-95 MS bombardıman uçağı olduğu düşünülüyor. Listemizin ikinci sırasında Tu-22M3 bombardıman uçakları var. Tu-22M3 kağıt üzerinde Tu-22 bombardıman uçaklarının modernize edilmiş modeli. Kağıt üzerinde diyoruz çünkü Tupolev firması gerçek anlamda hiçbir zaman Tu-22 bombardıman uçağını modernize etmedi. İlk üretilen Tu-22 bombardıman uçakları Sovyet Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacını karşılamamıştı. Proje iptal edilecek, yeni bir proje başlatılacaktı. Yeni proje, yeni ihale demekti ve bu durum uçağın üreticisi Tupolev'in ihaleyi kaybetmesi ihtimalini de beraberinde getiriyordu. Tupolev sıfırdan yeni bir uçak tasarlamayı kabul etti. Bunu ücretsiz şekilde yapacak ve adına da modernizasyon diyecekti. O dönemde Sovyetlerin Amerikan uçak gemilerine saldırabilecek bir uçağa ihtiyacı vardı. Yeni uçağın Kh-22 havadan gemiye ateşlenen füzeleri taşıyabilmesi şarttı. Neyse ki Tupolev sözünü tuttu ve ortaya süpersonik hıza çıkabilen bir bombardıman uçağı olan Tu-22M2 uçağı çıktı. M2'den sonra yapılan bazı değişikliklerin ardından M3 modeli tanıtıldı. M3'ler adından da anlaşılacağı üzere 3 adet Kh-22 füzesi taşıyabiliyordu. Bu füzelerse 1 tonluk konvansiyonel savaş başlığı ya da 350 kilotonluk nükleer savaş başlığı yüklenebilmesiyle öne çıkıyordu. Bu füzelerin sesten 4.6 kat daha hızlı gidebildiğini de ekleyelim. Doğal olarak karşı konulması çok ama çok zor bir vuruş kabiliyeti demek bu. Listemizin 3. sırasında efsanevi Beyaz Kuğu var. Beyaz Kuğu, Tu-160 bombardıman uçağının lakabı. Bu uçaklarda 12 adet Kh-101 füzesini taşıyabiliyor. Bahsettiğimiz 3 savaş uçağı türü de Rusya'daki üslerinden havalanıp kısa süreli bir uçuşun ardından füzelerini ateşliyor. Rusya kendi hava sahasını terk etmeden Ukrayna şehirlerini vuruyor, sonra da bir şey olmamış gibi geri dönebiliyordu. Ukrayna istihbaratı Web adını verdiği operasyona işte böyle bir ortamda karar verdi. Bahsettiğimiz Rus bombardıman uçaklarının vurulması Kiev için bir zorunluluktu. O gün dronların askeri üslerin çok yakınından havalandığını yazmıştık. Nasıl olmuştu da Rus istihbaratı ve güvenlik birimlerine yakalanmadan onlarca drone böylesine kritik üslerin dibine kadar gelebilmişti? Her ne kadar kesin olmasa da açık kaynaklara yansıyan bir hikaye var. Ukrayna istihbaratı yaklaşık 18 ay önce bu operasyona start veriyor. Elbette önce Ukrayna ajanları farklı kimliklerle Rusya'ya geçti. 1,5 yıla yakın sürede Ukrayna 150 adet drone yapacak malzemeyi de peyderpey Rusya içlerine taşıdı. Elbette FPV dronlar tek başına yeterli değildi. Silah haline getirebilmek için patlayıcı da gerekiyordu. Her drone'un 2 adet patlayıcı başlık taşıması planlandı. Bu kapsamda 300 adet patlayıcı da Rusya'ya sokuldu. Aslında plan en başından bu yana belliydi. Saldırı konteyner taşıyan sivil kamyonlarla yapılacaktı. Bu araçlar daha önceden belirlenen Rus hava üslerinin mümkün olan en yakın noktasına kadar gidecek ve yolun sağına çekip bekleyecekti. Kamyonun içerisinden insansız hava araçları kalkacak ve hava üslerindeki uçaklara saldıracaktı. Ancak bir işi planlamak başka, onu hayata geçirebilmek bambaşkaydı. Plan her ne kadar basit görünüyor olsa da ajanların çözmesi gereken teknik güçlükler de vardı.
vardı. Bunların en başında dronların Rus istihbarat ağına yakalanmadan gizlice monte edilmesi geliyordu. İddiaya göre Ukrayna istihbaratı Çelyabinsk'te bir depo kiralamıştı. Çelyabinsk neredeyse Kazakistan sınırında olan bir Rus şehriydi. Bomba yüklü dronlar burada monte edilecekti. Ancak bu Ukrayna tarafı için küçük bir ayrıntıydı. Çünkü savaşın başından bu yana belki de en iyi oldukları konu bu dronları birer ölüm makinesine dönüştürebilmekti. Asıl sorun bomba yüklü dronların Rus üslerinin yakınından havalanabilmesiydi. Bunun için de parlak bir planları vardı. Konteynerlere uzaktan açılabilir bir kapak tasarladılar. Konteyner kapakları açılır açılmaz bütün dronlar herhangi bir komut almadan havalanacaktı. Monte edilen insansız hava araçları konteynerların içerisine yerleştirildi. Saldırı gerçekleştikten sonra geride iz bırakmamak gerekiyordu. Bu nedenle konteynerların hepsi yanıcı maddelerle tuzaklandı. Görev tamamlandıktan sonra kamyonlar alev alacaktı. Bu noktada dronların hedeflerine nasıl ulaşacağı da soru işaretiydi. FPV dronlar kumanda vasıtasıyla kontrol ediliyordu. Dronlar hedefe ulaşana kadar sinyalleri karıştırılabilirdi. Fiber optik kablolar bu sorunu ortadan kaldırıyordu ama yine de onları hedefe yönlendirecek bir operatör gerekliydi. Bu da yakalanma ihtimalini artırıyordu. Bu sorunu çözmek için sıra dışı bir çözüm buldu Ukrayna istihbaratı. Tarihte ilk defa insansız hava araçları tam otonom olarak hedefine ulaşacaktı. Başlangıçta Rus telekomünikasyon sistemleri kullanılacak, havalanan dronlar gerisini kendi başına halledecekti. Aslında bu, Ukrayna'nın savaşın başından bu yana üzerine kafa yorduğu en temel meselelerden biriydi. En basit haliyle ellerine hangi bilgi geçerse attıkları dev bir havuz yaptılar önce ve yapay zekayı buradan beslediler. Ona sürekli yeni şeyler öğrettiler. Günün sonunda hangi Rus birliğinin nerede bulunduğu, bölgedeki Rus askerinin üzerindeki teçhizatın ne olduğu, muhtemel sızma noktalarının hangi bölgeler olabileceği gibi aklınıza gelebilecek binlerce soruya cevap üretecek bir yapay zekaya kavuştular. Elbette bu tarihi operasyon öncesinde de o yapay zekaya başvurdular. Öncelikle hedefteki Rus askeri üslerinin tüm detayları bilgi havuzuna aktarıldı. Ardından vurulmak istenen uçakların özellikleri kütüphaneye eklendi. Bu uçaklar her zaman kalkışa hazır tutuluyordu. Bu da ciddi miktarda yakıt ve kanat altları başta olmak üzere muhtelif yerlerde füze taşımaları anlamına geliyordu. İşin ilginci Ukrayna yapay zekası bunları da öğrenmişti. Bir uçağın vurulması en muhtemel yerine kendi kendine karar verebiliyordu. En büyük zararı nasıl verebileceğini de yine kendisi hesaplayabiliyordu. Havalanan her bir drone hedef uçağın yakıt tankına saldırması gerektiğini bilerek hedefine doğru süzüldü. Rus Hava Kuvvetleri stratejik bombardıman uçaklarını bomba geçirmez beton hangarlarda saklamak yerine açıkça saklamayı tercih ediyordu. Bu aslında önemli bir zaaftı. Rusların aldığı tek önlem uçakların kanatların ve gövdesinin üzerine otomobil lastikleri sermekti. Bu lastikler seyir füzelerinin güdüm sistemlerinde gerçekten de bir kargaşaya neden oluyordu. Ayrıca drone saldırısı olsa bile lastikten geri sekerdi. Hatta uçağın kritik yerlerine daha fazla lastik koyuluyor ve böylece saldırı olsa dahi en az hasarla atlatılacağına inanılıyordu. Ancak uçağın üstünü lastiklerle doldurmanın ciddi bir dezavantajı da vardı. İçlerinden birisi dahi yanmaya başlayınca ortalık bir anda alev topuna dönüyordu. Evet, uydu görüntülerinden ya da eldeki teknik çizimlerden yola çıkarak yapay zekaya bir hayli detaylı bilgiler vermek mümkündü. Ancak daha fazlası gerekliydi. Ukrayna istihbaratının ihtiyacına ülkenin Sovyetler çatısı altında geçirdiği yıllar koştu. Sovyetler Birliği zamanında Ukrayna uzun menzilli havacılığın merkezi konumundaydı. Sovyetlerin çok sayıda stratejik bombardıman uçağı bugün Ukrayna sınırları içerisinde kalan şehirlerde konuşlanmıştı. Sovyetler çöktüğünde Ukrayna'nın elinde ciddi miktarda seyir füzesi ve stratejik bombardıman uçağı kalmasının sebebi de buydu. Amerika o yıllarda Ukrayna'nın Batı ile ilişki kurabilmesinde ön şart olarak nükleer silahlardan arındırılmış olma kartını masaya sürmüştü. Ukrayna'nın stratejik bombardıman uçakları imha edilmeliydi. Kiev yönetimi 2000'lerin başında bu uçakları parçaladı. Birer uçak Poltova'da sergilenmek üzere müze haline getirildi. Poltava Uzun Menzilli Havacılık Müzesi'nde Tu-95, Tu-22M2 ve Tu-160 bombardıman uçakları sergileniyordu. İşte Ukrayna istihbaratının saldırıda kullanılan dronları bu müzedeki uçaklarla eğittiği de iddia ediliyor. Şimdi yeniden dönelim operasyon anına. FPV dronlarla yüklü 5 kamyon Olenya, Beleya, Ukrayinka, Digaglevo ve Ivanova'ya doğru yola çıktı. Kamyonların birisi haricinde hepsi hedefine varmıştı. Ukrayinka hava üssüne giden kamyon yolda alev almıştı.
Sürücü aracından indi ve merkezi arayıp bilgi verdi. Aslında ne kamyonu yanan sürücünün ne de diğer şoförlerin ne taşıdıklarını bilmedikleri öne sürülüyor. Buna göre kamyon sürücüleri bir yük taşıyacaklarını, kendilerine verilen koordinatta sağa çekip bekleyeceklerini ve yükü teslim alacak kişilerin onları karşılayacağını biliyordu. Kamyon sürücülerinden birinin boğularak öldürülmüş olması bu iddiayı güçlendirse de bu konu tam olarak netlik kazanmış değil. Sonrasını görüntülerden de izlemiş olduğumuzu varsayıyoruz. Dronların havalanmasıyla Ukrayna sınırından 4400 kilometre uzakta olan Belanya hava üssünden simsiyah dumanların yükselmesi arasında çok bir zaman geçmedi. Sınırdan 1800 kilometre uzaklıktaki Olenya üssünde de durum farklı değildi. Hava üslerinde bulunan Tu-95, Tu-22M3, An-22 ve uçakları alev alev yanıyordu. Çok geçmeden uzun menzilli havacılık eğitim komutanlığı olan Diagilevo'daki uçakların yandığı haberi geldi. Bunu Ivanova üssünde vurulan bir A-50 uçağı takip etti. Rusya kendi Pearl Harbor'unu yaşıyordu ve tarihin en stratejik drone saldırısı gerçekleşiyordu. Burada stratejik kelimesini öylesine kullanmıyoruz. Vurulan uçaklar gerçekten de Rusya için son derece önemliydi. Diğerlerinin neden kritik olduğunu yukarıda anlatmıştık. Şimdi Beriev A-50 havadan erken ihbar ve kontrol uçağı için de parantez açalım. Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin, havadan erken kontrol ve ihbar uçakları stratejik önemlidir. Bu uçaklar hava kuvvetlerinin gökyüzündeki gözleri olarak kabul edilir. Rusya'nın havadaki bir karargahı olan A-50 uçakları hem çok pahalı hem de üstlendikleri görevler nedeniyle bir hayli kritik. Ukrayna istihbaratı bu özel operasyonda toplam 117 FPV drone kullandığını açıkladı. Tanesi $600 civarında olan dronlarla iddialarına göre 41 uçağı vurmayı başarmışlardı. Amerikan medyası Rusya'nın vurulan uçaklarının toplam bedelinin 7 milyar doları bulabileceğini öne sürdü. Bu tarihi operasyonun ardından kameralar karşısına geçen Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rus uzun menzilli havacılığının %34'ünü imha ettiklerini iddia etti. Rusya tarafı ise kısa bir açıklamayla yetindi. Ukrayna'nın saldırdığını kabul etti. Birkaç uçakta hasar olduğunu, alevlerin kısa sürede söndürüldüğünü ve olayın derinlemesine araştırıldığını kaydetti. Elbette hangi tarafın doğru söylediğini bilmek şimdilik imkansız. En net veriyi detaylı uydu fotoğrafları geldiğinde alacağız gibi duruyor. Bu fotoğraflarda yavaş yavaş medyaya düşmeye başladı aslında. Belenya üssüne ait uydu görüntülerinde Tu-22M2 olduğu tahmin edilen 4 uçağın imha olduğu çok net görülüyor. Aynı görüntülerde 3 adet Tu-95 uçağının tamamen imha olduğu ve bir uçağında ağır hasar aldığı seçilebiliyor. Tupolev Tu-95 uçakları günümüzde üretilmiyor. Rusya'nın bu uçakların yerine yenilerini koyabilmesi mümkün bile değil. Tu-22M3 bombardıman uçaklarında Kh-55 füzeleri test edilmiş olsa da hiç kullanılmadı. Rusya Kh-55 ve onun yeni modelleri olan Kh-101 ve Kh-555 füzeleri ateşlemek için elde kalan Tu-95 ve Tu-160'lara güvenmek zorunda. İlk belirlemelere göre Belaya üssündeki Tu-160 savaş uçakları bu saldırılardan fazla etkilenmedi. Her ne kadar askeri, istihbari açıdan ele alsak da bu olayın elbette siyasi ve psikolojik sonuçları olacak. Ukrayna tarafı uzun zamandır barış görüşmelerinde ayak direyen Rusya'ya net bir uyarı verdiklerini söylüyor. Eğer istersek binlerce kilometre uzağımızda gelir, en değerli uçaklarınızı basit dronlarla vurabiliriz mesajı elbette Putin'in göz ardı edebileceği bir husus değil. İkinci olarak Ukrayna'nın Amerika'ya ve Başkan Trump'a da bir mesaj verdiği düşünülüyor. Bu iddiayı dile getirenler, Amerika destek olmasa da Ukrayna son derece ölümcül operasyonlara tek başına imza atabilecek düzeye ulaştı görüşünü savunuyor. Ha bir de ilginç bir hususa dikkat çekiyor bu grup. Trump'ın Ukrayna lideri Zelenski'yi herkesin gözü önünde aşağıladığı o tarihi toplantıyı hatırlarsınız. Ukrayna liderinin o günlerde bu operasyona bir aylık zaman ayırdığı ve sonuçlarından çok emin olduğu için o toplantıda sessiz kalmayı tercih ettiğini anlatıyorlar. Saldırının Ukrayna tarafı böyle. Bir de Rusya kısmına bakalım. Operasyonun ardından Rus yanlısı Telegram kanallarında bir anda infial oldu. Çok sayıda kullanıcı Başkan Putin'i Ukrayna'ya karşı en sert cevabı vermeye ve meseleyi kökten çözmeye çağırdı. Aynı dakikalarda Rus medyasında Vladimir Putin'in güvenlik kabinesini acil toplantıya çağırdığı haberleri yapılıyordu. Bir başka habere göre ise Rus Hava Kuvvetleri alarma geçmişti ve çok sayıda İskender füzesiyle karşı bir cevap verilecekti. Neyse ki beklenen olmadı. Rusya ilginç bir şekilde şimdilik sessiz kaldı.
1 Haziran'da İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek heyetler arası görüşmelere katılacağını duyurdu. Ve bizim bu videoyu hazırladığımız saate kadar da herhangi bir rövanş adımı atmadı. Tarihin en kritik drone saldırılarından birinin detayları böyle. Her ne kadar mesele Ukrayna-Rusya arasında görünse de başta Türkiye olmak üzere herkes için ciddi dersler barındıran bir olayı geride bıraktık. Dronlar artık her yere girebiliyor ve asimetrik tehdit her geçen gün kendini daha da geliştiriyor. Zaten yükü her zaman daha ağır olan savunma tarafının işi gittikçe zorlaşıyor. Türkiye'nin de bu senaryolardan üzerine düşeni alıp yerli ve milli sistemlerle kritik tesislerin noktasal savunmasını hızla çok güçlü bir seviyeye çekmesi gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Tüm bu anlattıklarımız Ukrayna'nın başarısı mı yoksa Rusya her zamanki gibi kendine aşırı güvenmenin faturasını mı ödedi? Yakın gelecekte Rusya'nın bir misilleme yapacağını bekliyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni bir içerikte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.